Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Koç burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Koç burcu bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar, Koç burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Evet, burada bir kupa şövalyesi var. Kupa şövalyesi böyle kupasına eline almış, atına binmiş ve size doğru geliyor. Dürüstçe, açık, net geliyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kafanızı karıştıracak bir hal ve hareketi yok. Çünkü kılıç ası der ki yeni bir başlangıç yapmak istemek, kupa şövalyesinde de aynı yeni bir başlangıç yapmak istemek var. Diyor ki özellikle açık, net, dürüstçe gidersem ve adaletli bir şekilde gidersem o beni kabul eder diyor buradaki kupa şövalyesi. Yani yeni bir başlangıç yapmak ve yeni bir başlangıç yapmak var. Buradaki değnek kraliçesi de diyor ki benim bazı isteklerim var, onları yerine getir. Onları yerine getirirsen olur gibi bir tavır yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki kupa şövalyesi de diyor ki ben de çok net olacağım, yapacaklarımı ve yapamayacaklarımı ona söyleyeceğim ve ona bu teklifi sunacağım diyor arkadaşlar. Yani o da dürüstçe gidecek. Burada değnek kraliçesinin herhalde biraz bazı istekleri var arkadaşlar. Buradaki güneş kartıyla, güneş kartı kupa şövalyesinin altına çıktığı için söylüyorum. Bu teklifin olumlu gelme olasılığı çok yüksek. Çünkü burada iyi niyetle atılmış, gerçekten severek, dürüstçe gelen biri var arkadaşlar. Ve diyor ki ben bu teklifi ona götüreceğim. Dürüstçe gideceğim, açık ve net olacağım. Onu sevdiği ona göstereceğim diyor. Güneş kartı da diyor ki evet diyor sen bu şekilde gidersen açık ve net, dürüstçe gidersen, net olursan diyor her şey olumluya gidebilir. Burada da bir kılıç sekizlisi var. Bir yandan da azıcık da olsa böyle azıcık da olsa içinizde bir şüphe var. Diyorsunuz ki acaba beni kabul eder mi, etmez mi? Hani beni kısıtlar mı? Hani araya sınırlar mı koyar yoksa beni kabul eder mi? Gibi bir durum var. Burada da değnek şövalyesiyle hayır diyorsunuz. Onun da benim de birbirimize karşı aşkımız, sevgimiz, tutkumuz var. Ben gideceğim diyorsunuz. Yani biraz böyle değnek kraliçesinin hani dediğim dedik duruşu var ya işte o yüzden biraz çekinme durumu olmuş ama çekinmeye gerek yok. Çünkü burada böyle bir tavır almış olabilir. Çünkü değnek kraliçesi yapıcı bir bencilliğe geçer ve der ki benim isteklerim var. İşte şunlar olsun, bunlar olsun, şöyle olsun gibi bazı isteklerde bulunuyor ama size karşı bakın değnek kraliçesi ve değnek şövalyesi. Yani size karşı gerçekten ilgisi olan biri bu. Erkekseniz de kadınsanız da ona göre izleyin. Birbirinize karşı tutkularınız var arkadaşlar ve birbirinizi gerçekten seviyorsunuz. Böyle de bir durum var ve karşınızdaki kişi de size açık ve net gelecek. Güneş kartıyla da her şeyi olumluya götürmek isteyen iyi niyetli, temiz bir insan olduğunu gösteriyor. Burada bir evlilik, yeni bir başlangıç var. Aynı çatı altında olmak istemek var. Söz var, nişan var, evlilik var arkadaşlar. Her şey burada gayet güzel gözüküyor. İyi niyet var yani özünde. Çok sert durmayın çünkü kafa karıştırmış olursunuz.
Evet arkadaşlar. Burada da ben mecburen gitmek zorundayım. Mecburi gidiş vardır. Bu nereye gidiştir? Mesela bir aileye, bir işe, deniz kenarında bir iş. Yani bu ülke içinde bir yer olabileceği gibi ülkeler arası bir yer de olabilir. Bazı sorumluluklarım var. Ben gitmek zorundayım diyen biri var arkadaşlar. Burada da kupasıyla diyor ki bu teklifi, bu aşk teklifini, bu kupayı al ve ona götür. Çünkü biraz ilişkiyi askıya almış biri gözüküyor burada da. Burada da zamanla aydınlanıyor kafası. Bakın burada ampul gibi yanıyor kişi. Diyor ki evet diyor benim mecburen yapmam gereken sorumluluklarım var. Evet ben şehirler arası ya da ülkeler arası gidebilirim ama hani bu aşkı, bu sevgiyi bekletmeme gerek yoktu diyor. İşte biraz zaman geçmiş, biraz aşık olduğu, sevdiği insanı askıya almış ve e, işin gücün peşinde koşan biri var arkadaşlar. Ve burada da zamanla aydınlanıyor diyor ki bunu bekletmeye gerek yoktu diyor. E, Bu kupayı diyor al ve diyor ona götür diyor arkadaşlar. İlahiden uzanan bir el. Yani bu durumu düzeltmem lazım. Böyle bekletmeme gerek yok. Hani evet işim de olabilir ama bir ailem, işte sevdiğim biri de olsun hayatımda diyen biri var. Burada da bir tılsım kralı çıktı arkadaşlar. Tılsım kralı konfor alanına çok düşkün. Hani konforu yerinde olduğu için maddi gücü, imkanları yerinde olduğu için oraya sıkı sıkı yapışır ve oradan ayrılmaz. Kimse rahat ettiği yerden kolay kolay çıkmaz. Ne zaman çıkar? Ne zaman ki bakın yanımda başkası aklında sen. Yanındakilerle alakalı bir sıkıntı yaşadığında, bir boşluğa düştüğünde ister duygusal olsun isterse başka bir konu maddiyat olsun, iş, para, kariyer olsun neyle alakalı olursa olsun gerçek anlamda bir boşluğa düştüğünde, yalnız hissettiğinde işte o zaman bakın buradan çıkmayı düşünür. Burada dualarda diyor ki keşke sen yanımda olsaydın. Yanında başkaları var. Yani bir eşi mi var, partneri mi var, sadece anne babası mı var, sadece iş arkadaşları mı var. Her neredeyse bu tılsım kralı arkadaşlar. Mutsuz, böyle içine kapanmış, çok mutsuz öyle diyeyim size arkadaşlar. Bakın burada da aynı. Çok pişmanım diyor. Tılsım kralı çok pişman ve çok yalnız. Ben diyor evet varlığım var, param var, işim var, e, belli bir çevrenin içinde tanınmışlığım var, her şeyim var ama mutsuzum ve çok yalnızım ve vicdanen onu rahatsız eden bir durum var burada. Vicdanen o kadar rahatsız ki pişmanlıkları var. Çok pişmanım diyor. Uyuyamıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım burada neyin pişmanlığını yaşıyor. Depresyona girmiş buradaki tılsım kralı arkadaşlar. Evet şuraya da bir kart geçelim. Evet, tılsım kralının üzerine de bir kart geçelim. Burası da netleşsin. Evet arkadaşlar. Şimdi ne için pişmansın dedim. Diyor ki buradaki mahkeme kartı. Bazı konularda yavaş yavaş uyandım.
yavaş yavaş aydınlandı. Burada da bakın kupa üçlüsüyle bir kutlama var. Hemen yanında da bir imparatoriçe var. Hayranlık duyduğu, çok sevdiği bir imparatoriçeden uzaklaşmış. Uzaklaştığı alanda da yanında kim olursa olsun, bunlar kim olursa olsun arkadaşlar, oraları artık saymak istemiyorum. Çok mutsuzum, çok yalnızım. Yani yalnızlık yaşıyor. Param var, işim var, gücüm var ama ben de çok yalnızım. Mutlu değilim. Mutlu olmadığıyla alakalı uyanışları var ve demek ki burada bir imparatoriçe olduğuna göre geçmişte unutamadığı ve hayran olduğu biri var arkadaşlar. Onu düşünüyor, onu hayal ediyor. Acaba diyor o yanımda olsaydı nasıl olurduk diyor. Şimdi burada uyanmak kartı olduğu için söylüyorum. Burada hem ilahi adalet işlemiş, burada kişi paranın çok da önemli olmadığını, bir yere kadar önemli ama çok çok önemli değil olduğunu anlamış. Yani mutsuzlukla sınanmış. İmparatoriçenin yokluğuyla sınanmış ve burada hayran olduğu imparatoriçeyi arıyor. Diyor ki ben diyor çok pişmanım, çok yalnızım, konfor alanım çok güzel. Böyle bir çiçekli böcekli yataklarda, yorganlarda uyuyorum. Ama çok pişmanım, uyuyamıyorum bile. Vicdanen rahatsızım sana yaptıklarım için. Ve belki de sizi böyle pat diye bıraktı, bir şey yaşattı arkadaşlar. Ve diyor ki benim diyor gidip onun gönlünü almam lazım. Eğer diyor o beni affederse diyor biraz size güç mü uyguladı ne yaptıysa arkadaşlar size dik bir duruş sergilemişsiniz. Kimseye ihtiyacım yok. Ne halim varsa gördüğü kendi haline bırakmış olabilirsiniz onu bulunduğu yerde. Şimdi bunları görünce de ya o benim maddiyatıma hiçbir şeyime bakmamış. O evet bakmış ama bana bakmış gibi bir şey yaşıyor. Bir boşluğa düşmüş yani bulunduğu yerde. Ve diyor ki ben diyor ne yapacağım edeceğim diyor. Onun gönlünü alacağım diyor. Ve buradaki imparatoriçeyi kendini affettirmeyi başarırsa bunun da diyor kutlamasını yapacağım diyor. Artık belki de kendini affettirme şekli her neyse gerçekten affedebilecekseniz ve affettirmeyi başarırsa burada bir kutlama var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama sizinle alakalı pişmanlıkları var. Yani sizi belki de geride bıraktı. Size güç gösterisi yaptı. Benim sorumluluklarım var dedi. Belki dedi ki benim bir ailem var. Ne dediyse artık bilemiyorum ama konfor alanında mutsuzluktan yanıyor bu kişi yani öyle diyeyim. Mutsuz yani çok mutsuz. Sizi yanında yakınında istiyor hayatında istiyor. Sen benim yanımda ol, sen benim hayatımda ol. Sen benim yanımda olursan ben çok mutlu olurum eskiden olduğu gibi diyor. Çok mutsuz. Sizden uzak sizin değerinizi anlamış bir kişi çıktı. Evet, bu açılımda böyle çıktı arkadaşlar. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarıma abone olup yorum yapmanızı da ayrıca rica ediyorum. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.